Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda özel günlerinizde ve davetlerinizde sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz kolay tığ işi hediye paketi anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tığ işi anahtarlık desenini istediğiniz renk kombinleri ile örebilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Yapacağımız anahtarlıklardaki karenin çapı yaklaşık 5 santimetre. Video içerisinde daha büyük bir anahtarlık ya da daha küçük yapabilmeniz için gerekli tüm ölçüleri ve sayıları adım adım anlatacağım. Anahtarlığın yapılışında Himalaya Himagurumi koton ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına videomu beğenip kanalıma abone olduysanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 12 zincir yaparak başlayalım. Ve yapmış olduğumuz 12 zincir yapacağımız anahtarlığın kare çapını göstermektedir arkadaşlar. Daha büyük bir anahtarlık yapmak isterseniz zincir sayısını çift sayı kadar artırabilirsiniz. Yani biz burada 12 yaptık. 14, 16, 18 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ve ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 11 tane sık iğne yapalım. Bir sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim. İlk boşluktan başlayarak yan yana toplam 11 sık iğne yapalım. Bir zincir deseni çevirelim ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar yan yana 11 sık iğne yapalım. Bir zincir deseni çevirelim ve aynı işlemleri tekrar ederek toplam 10 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 10 sıradan oluşan kareyi oluşturdum arkadaşlar. Ve burada anahtarlığın karesini oluştururken dikkat edeceğimiz en önemli nokta, videonun başında başlangıç zincirini yaparken çift sayı kadar zincir yapmamız gerekiyor demiştim. Ve 12 adet zincirin üzerine 11 tane sık iğne yaptık. Yapmış olduğumuz sık iğne sayısının bir eksiği kadar sıra yapmanız gerekiyor. Yani burada 11 tane sık iğne yaptığım için 10 sıra sık iğne yaptım. Siz başlangıç zincirinde 14 zincir ile başlarsanız 13 sık iğneniz olacak. 13 sık iğneden oluşan bir kare içinde 12 sıra bu şekilde sık iğneleri yapmanız gerekiyor. Yani başlangıçtaki yapmış olduğunuz sık iğne sayısının bir eksiği kadar sıra sayısını yükseltmeniz gerekiyor. Gayet simetrik ve orantılı bir kare elde edebilmek için 10 sırayı yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve ipi burada keserek ilmeklerin iç kısmından gizleyelim. Bakın burası ilk başlangıç zincirimizin ön tarafı ve biz ipleri arka taraftan gizleyeceğiz. Evet, şimdi burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek aynı sıra sayısı ve aynı sık iğne sayısı kadar bir tane daha kare örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu iki karenin iplerini arka taraftan gizlemiştim. Bu şekilde iç kısımlar birbirine bakacak vaziyette. Her ikisinin de başlangıç zincirlerinin olduğu yön aynı tarafta olması gerekiyor. Bu iki kareyi birleştireceğiz aynı renk ile.
Özellikle ilmeklerin karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Bakın 1, 2, 3, dördüncü ilmeklerden birleştireceğim. Ön taraftaki karedeki her iki ilmeği aldım. Arka taraftaki karenin de yine her iki ilmeğini alarak ipi buraya sabitleyelim. Bir zincir. Şimdi ve öndeki ve arkadaki karenin ilmeklerini birlikte alarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Karşılıklı ilmekleri. Son sık iğnenin içerisine önlü ve arkalı aynı boşluğun içine olacak şekilde 3 tane sık iğne yapalım. Buradaki köşe dönüşünü sağlayabilmek için. Şimdi yan tarafta da yine aynı şekilde her sıradaki sık iğne ilmeğini karşılıklı birleştirerek sık iğne yapacağız. Son sık iğneye geldiğimiz zaman önlü arkalı ilmeklerin içerisine köşe dönüşü yapacağımız için 3 tane sık iğne yapalım. Başlangıç zincirindeki ilmeklere de aynı işlemi tekrar ederek ilk ipi sabitlemiş olduğumuz noktaya gelene kadar karşılıklı ilmekleri sık iğne yaparak birleştirmeye devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son karşılıklı ilmekleri de bu şekilde birleştirdik ve burada ipi keserek gizli birleştirme yapalım. İç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de yine arka taraftan çok fazla sıkmadan düğüm yaparak ilmeklerin arasından gizleyelim ve keselim. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir renk ile hediye paketlerinin üzerindeki buradaki kayma dikişleri ve fiyonkları yapacağız. Farklı bir renk uyarlayalım. Bir zincir yapalım. Ve bakın buradaki tam orta noktadan ipi sabitleyeceğiz. Yani şu şekilde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne altta kalacak. 6. sık iğne boşluğunda ve kenarlarda yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden kaydırma yaparak ipi buraya sabitleyelim. Ve şimdi yapmış olduğumuz her sık iğne boşluğunun içerisinden ipi alttan tutarak kayma dikişi yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Hem öndeki hem arkadaki sık iğne sıraları eşit olduğu için tığ aynı oranda tam karşı noktadan çıkacaktır. Kenarlarda yapmış olduğumuz son sık iğnenin içerisinden de tekrar kayma dikişi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi burada keselim.
Ve şimdi aynı işlemi yukarıya doğru tekrar edeceğiz. Burada yaparken de bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğneyi atlıyoruz. 6. sık iğnenin tepesinden. Yani 5 tane sağ tarafta, 5 tane sol tarafta 10. İpi sabitlemiş olduğumuz nokta 11. toplam sık iğne sayısını burada elde etmiş oluyoruz. Aynı yöntemle yukarıya doğru kaydırma yaparak devam edelim. Kenarda bulunan son sık iğnenin içerisinden de tekrar kaydırmayı yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra burayı keselim. Ve bu yandaki ipleri de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, şimdi buradaki üst noktaya iğne yardımıyla anahtarlık klipsini takalım. Ve yapmış olduğumuz son ilmeğin içerisinden birleştirme yaparsanız daha muntazam olacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde birleştirdik. Şimdi arkadan düğüm yaparak ipi yine iki karenin ortasından gizleyebilirsiniz. Evet, anahtarlık klipsini taktıktan sonra aynı renk ile fiyonk çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Videomuzun çok uzamaması adına fiyonkun yapılışını bu videoda anlatmadım. Bir önceki videoda fiyonkun detaylı adım adım yapılışını anlatmıştım. Videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayarak fiyonkların yapılışına ulaşabilirsiniz. İsterseniz buraya tam orta noktasına anahtarlığın gelecek şekilde silikon ya da yapıştırıcı ile yapıştırabilir ya da iğne ile dikebilirsiniz. Ben iğne ile dikeceğim daha sağlam olması için. Şöyle fiyongun arka tarafındaki orta noktadan iğneyi geçirelim. Ve tam kaydırmaları yapmış olduğumuz üst noktadan bu fiyongu birleştirelim. Buradaki iğneyi çıkartıyorum. Şimdi diğer taraftaki iğneyi takarak anahtarlık klipsinin sol tarafına en yakın olan kayma dikişi içerisinden de tekrar geçireceğim.
Burada gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra bu iki ipin ucunu arka taraftan bağlayarak sıkıştıralım. Bu ipleri de tekrar iğne yardımıyla iki karenin ortasından gizleyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi fiyonk da tam anahtarlığın orta noktasında bu şekilde simetrik oluşmuş oldu arkadaşlar. Böylelikle anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.